hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün su böreği hazırlayacağız. 4 adet yumurta ile hazırlayacağım arkadaşlar. 4 adet yumurtayı kabımın içine kırdım. Üzerine tuz ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da su ilave ediyorum. Şimdi koyduğumuz bu malzemeleri iyice çırpıyoruz. Evet, bugün su böreği hazırlıyoruz. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi sert bir hamur olacak arkadaşlar. Biraz fazla un koyacağız. Öyle vıcık vıcık hamur değil. Gördüğünüz gibi ele yapışmaz bir hamur hazırladık. Şöyle düz zemin üzerinde iyice özleştiriyoruz hamurumuzu. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu yarım saat dinlendirmek için bıraktık. Yarım saatin sonunda tekrar iyice yoğuruyoruz ve ufak parçalara bölüyoruz. 8 adet parçaya böleceğim arkadaşlar. 8 yufkadan su böreği hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde parçalara böldüm ve elim ile güzelce her bir yufkayı toparlıyorum. Evet, hamurları toparlama aşaması geçti. Şimdi şöyle bir kabın içine alalım ve hamur açmaya başlayalım hamurları. Bir tanesini açmak üzere unladım ve bir oklava yardımı ile hamuru açacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde dağılmayan, parçalanmayan su böreği yapacağız arkadaşlar. Ölçümüz birebirdir. Sizlere her zaman birebir ölçü veriyorum. Gerçek su böreği nasıl yapılır? Görün hep birlikte arkadaşlar. Evet, yufkamın bir tanesini açıyorum. Bakın, hiçbir şekilde parçalanma yok. Çok fazla da unlamadan azar azar un atarak arada açtık yufkamızı. Kalınlığı ne kadar arkadaşlar? Bakın, bu şekilde gösteriyorum size. Kalınlıkta olacak ve fırın tepsime göre yufkamı açtım. Şimdi bir kenara şöyle koyalım ve diğer yufkaları da aynı şekilde açıyoruz. Evet, bugün gerçek su böreği yapıyoruz arkadaşlar. Asla parçalanmayan, dağılmayan su böreği hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi üst üste kurumaması için her bir açtığım yufkayı üst üste koydum. Bunlar yapışmaz. Hamuru biraz sert tuttuğumuz için asla yapışmaz. Şimdi bir kabımın içine 100 gram kadar tereyağı erittim ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İkisini karıştırıyorum. Bu şekilde böreğimin aralarına bu yağdan süreceğim. Evet, gördüğünüz gibi fırın tepsimizi zemin üzerine aldık ve üzerine yağdan gezdiriyorum. Tepsimi güzelce yağlıyorum. Ve ilk yufkayı pişirmiyoruz suda. Kuru olarak seriyoruz arkadaşlar. Bu yufka diğer pişirdiğimiz yufkaların fazla suyunu içecektir. O da zaten ıslanacaktır. Evet, bir tanesini bu şekilde hazırladık. Üzerine hazırlamış olduğumuz yağdan şöyle kaşık ile gezdiriyoruz. Şimdi yufkalarımızı suda haşlamak üzere geçeceğiz. Burada benim peynirim var. Benim peynirim eriyen peynir. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Lor peyniri koyabilirsiniz. Kıyma da koyabilirsiniz hatta. Burada soğuk suyumuz ve kevgirimiz hazırda bekliyor arkadaşlar. Tencerede suyumuz kaynadı. Üzerine tuz ilave ediyoruz. Ve bir tane yufkayı içine bırakıyorum.
Şöyle her yeri ıslanacak şekilde biraz kenarlarından üzerine attırıyorum. Toplamda 30 saniye suyu içinde yufkayı bekletiyoruz. İçinizden sayarak da 30'a kadar 30 saniye yapabilirsiniz. Evet, 30 saniye bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar kaynamasını. Daha sonra soğuk suyun içine yufkamızı alıyoruz. Evet, 30 saniye beklettik yufkamızı. Şimdi soğuk suyun içine yufkamızı alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde parçalanma, dağılma yok. Ne kadar karıştırsam da asla parçalanmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir şekilde yok. Şimdi suyun içinden, soğuk suyun içinden kevgirime alıyorum yufkayı. Kevgirde de fazla suyunu kevgirden geçiriyoruz. Çok güzel yufkalar oldu. Şimdi diğer yufkanın üzerine suda haşladığımız yufkayı koyuyoruz arkadaşlar. 4 kat bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. 4 katın arasına peynir koyacağız. Evet, ikinci yufkamızı da aynı şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde tüm yufkaları pişireceğiz arkadaşlar. Evet, peynirini döküyoruz arkadaşlar. Dördüncü katın üzerine rendelemiş olduğum peyniri döküyorum ve benim peynirim eriyen peynirlerden. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Lor peyniri de koyabilirsiniz dediğim gibi. Kıyma koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. En son yufkayı da arkadaşlar bakın pişirmeden onu da üzerine seriyorum. En son ve en birinci yufkamızı pişirmiyoruz arkadaşlar. Bunlar içine suda pişirdiğimiz yufkaların fazla suyunu çekecektir. Ve tam kıvamında olacaktır arkadaşlar. Evet, üzerine kalan erittiğimiz yağdan döküyoruz. Ve kesiyoruz. İsterseniz piştiği zaman da kesebilirsiniz. İsterseniz pişirmeden de kesebilirsiniz. Evet. Böreğimizi kestik arkadaşlar. Evet, pişmek üzere fırına götürüyorum. 200 derece fırında 45 dakika böreği pişirdim arkadaşlar. Bakın nar gibi kızardı. Harika bir börek oldu. Üzerine şöyle havlu kağıtlardan kapatıyorum. Bir fırın tepsisine kapadım ki üzeri biraz yumuşasın diye. Daha sonra böreğimi dilimliyorum. Daha önce dilimlemiştik zaten arkadaşlar. Şöyle ara yerlerinden tekrar kestirdim. Ve böreğimiz hazır. Harika bir börek hazırladık arkadaşlar. Şöyle bir tanesini servis yapıyorum. Umarım sizler için hazırlamış olduğum su böreği tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.